Türkiye'nin ekonomi mucizesi Zafer için ne yapılabilir? İlgili videonun ikincisini çekiyorum. Şimdi eskideki tarihteki zaferler de biraz daha bahsedelim. Onun askeri yapı ve ekonomisteki etkisini konuşacağım. Mesela en büyük beni etkileyen savaşlardan biri Mohaç Meydan Savaşı. Tarihte en kısa 2 saatte biten bir savaş. Nasıl olmuş? Tarihten gelen bir taktik var yani. Savaş bir hiledir aslında ve bilgi, information, yani yanlış bilgi vermek, doğru bilgi almak vesaire. Çünkü av gibi düşünebilirsin. İnsan avlamaz gibi düşünmek çok yanlış bir şey aslında da kaçınılmaz oluyor bazen. Savaş en kötü bir şey yapılacak son şey. O ayrı. Yani savaş karşıtı. Mohaç Meydan Muharebesi'nde aslında Macar Osmanlı ordusu denk. Ama Osmanlı ordusu saldırıya geçiyor ve geri çekiliyor. Tabii savaşta manevra kabiliyeti her zaman olur, hareketli. Geri çekilirken bir vadide topları yerleştiriyorlar. Osmanlı ordusu içinden geçiyor. İşte Avrupa ordusu geldiği zaman tuzağa düşüyor. Bir anda toplarla yok ediyorlar. Yani. Müthiş bir şey. Aynı büyük bir zafer, Kurtuluş Büyük Taarruz'da da yaşanıyor. O konuda da ayrı bir video çekilebilir. Yani Kurtuluş Savaşı hikayesi. Çünkü orada müthiş destan yazılıyor yokluktan. Nasıl var oluyor ve ondan sonra Hatay'ı hiç silah kullanmadan nasıl kazanıyoruz vesaire. Şimdi Türkiye tabii bu Kurtuluş Savaşı sıfır entropiyle kuruluyor ve Atatürk'ün o dehası diyelim, öngörüsü, kendini yetiştirmesi çok kötü, bir okuması, zekası vesaire ile birlikte Hatay mesela hiç şey olmadan elde ediliyor. Yani böyle toprak kazanalım, genişleyelim anlamında da söylemiyorum. O ayrı bir mesele, mesela bilgiye ulaşma vesaire. Ama şey kurulduktan sonra Cumhuriyet yokluktan mesela ilk savaş uçağını üretmeye başlamışız. Düşün yani yoklukla birlikte ihracat düzeyine gelmişsin. Sonra 1960'larda devrim arabası denilmesi yapılıyor. Mesela o düzen süper yokluk içinde şey yapıyorsun onu harekete geçirmiyor. Sanki gizli bir el engelliyormuş gibi. Aynı şekilde bu Aselsan'da cep telefonu yapmıştır mesela. Niye biz Samsung'da olmadık? Devlet bunu desteklese olmaz mıydı? Olurdu ama yine gerçekleşmedi. Çok yakın zamanda nükleer enerjide mesela Isparta uçağı düştü. Bütün o toryumdaki şeyler kayboldu. Uçağı gerçekten nedir? Devlet gerçi bu bilgileri biliyordu yani. O konuda şimdi doğru yanlış şey benim az bilgiyle yorumlamam doğru değil. Ama Türkiye'nin bir bakımda da şans oldu mesela Kıbrıs. Çok büyük haksızlık olmuş. 12 adalar bedava almış. Meyiz adası. Doldursan, taş atsan olur ama hiç itiraz almamışlar. Yani o da devlet aklına şimdi bir şey diyemeyeceğim yani o zaman. O zamanki şartlara göre bakmak lazım. Kıbrıs'a çıktığı zaman telsizlerimiz tüplü. Bozuluyor. Mecbur Aselsan yapıyoruz. Öbürkü Aselsan göz bebeği oluyor. Çünkü ihtiyaçtan bu. Türkiye şimdi teknolojiyle birlikte geliştiği zaman Amerika tabii kendi açısından artık gelişirse daha küçük devletler, Osmanlı'nın kopmuş devletleri ihracat, ithalat, konfederasyon, gevşek konfederasyon bir birliğe doğru gidirse yeni bir süper güç doğar endişesiyle Türkiye sürekli bölme, parçalama, yönetme. Yani bu çünkü devletler de bir canlı organizma. Rusya da istemez. Hiçbir devlet istemez. Kendi hep doğal yani bu tepki. Ama Türkiye bu şeylerin dolayı bu mesela tarihte de yaşanmış bir kadınlar zor şartlarda Anadolu'da bileziklerle bir doldurup para topluyorlar. İngiltere'nin girmiyor Birinci Dünya Savaşı'nda orada kalıyor. Aynı şekilde biz en yakın o F-35, S-400, Patriot'ini vermedi. S-35'i niye aldın diye parasını bile iade vesaire çıkarıyor. Aynı şekilde bu da bilinmeyen şeylerden bahsedelim. Yani o süreç her zaman gündemde konuşuluyor. En basit kamera verilmesi mesela. İHA'lara takılan kamera. Ondan daha önemlisi küresel
navigasyon sistemi var uydularda. İletişimi kestiğin zaman veyahut da bağlantıyı kestiğin zaman e, senin seyir hızı olsun, roketin olsun, İHA'n olsun kayboluyor. Onun için Atalet navigasyon sistemi lazım. Mesela İHA'lar peki bakarak yani e, yarı yüz şekilde beynine yüklenirse yani kaybolan kedi gibi belki bulabilir, aynı yere dönebilir ama denizde mesela seyir hızı, son fez füzesini küresel atalet momenti olan şey olmadan bulamazsın. Yani. Atalet navigasyon sistemi var yani bu Amerika'dan ithal ediliyor son füzelerine kurmak. Ama daha sonra vermeyince son füzesini de yapamıyorsun çünkü çok hassas gitmesi lazım. Bu merkez karşı kuvveti, GPRS değil de joystick dönmeyle alakalı, dönme momentiyle ilgili ona jiroskop ilgili. Neyse bilimin ucuna göre söyleyemiyorum. Jiroskop tamam. Jiroskopla yani dönme iki tane farklı küre hızlı dönüyor. Dolayısıyla şeyin yönünü, hızını vesaire hesaplayarak kendi yerini bilebiliyor. Ona göre bir gemiye fırlattığınız zaman o yerini bilerek şey yapabiliyor. Belli bir yere yaklaştığınız zaman ne oluyor? Artık gemiyi görüyor. Oradaki radyasyonlarda veya da beynine yüklenmiş şekillerde yapay zeka ile o gemiyi batırabiliyor. Benim mesela en favorim şey bir fokus topuydu. Yani o eğik ateşle nokta atış bulması. Daha sonra son füzesi işte bu. Atıyorsunuz, yerin şekillerini takip edebiliyor, radara yakalanmayı istediği önemli hedefi vurabiliyor yani jet motoru taşıyor. Ve bu jet motorunu da seyretmediğin zaman belli bir kilometrenin üzerine çıkaramıyorsun sınırlama var. Şu anda benim favori silahım atmaca. Yani. Atmaca süper bir füze yani. Gemi savar füzesi yapmak demek denizlerden gelen saldırıları önlemek demek. Mesela bugün Amerika Türkiye'yi Irak gibi niye işgal ettiğini cesaret edemiyor. Bu da fikir yürütelim. Şimdi tabii açık denize değil Türkiye. Akdeniz'e girmesi lazım. Akdeniz'e girdiğimiz zaman ne oluyor? Yani denizaltılar vesaire ise bir de tabii Türkiye Rusya'ya kaptırır. Bu konularda da detaylı incelemek lazım. Yani Türkiye-Amerika ilişkisi bambaşka NATO düzeyinde. Yani hem kardeşler arasında kanla gibi de düşünebilirsin. Yani bir çekişme var, bilmesini istemiyor. Yani bir düşün işte bir kemer düşün. Yani eskide hep çekme kuvveti olmadığı için kemer şeklinde yapılıyor. Basınca dayanıyor. Kemer taş var. Yani taş çekersin sistem çekiyor. Türkiye sanki dünyanın kemerdeki o kilit taşı rolünde. Bu da çok önemli. İHA'lar da mesela Patriot füzesi vermediler. İşte onun dolayısıyla kendisi şeyi geliştirmek zorunda kaldı. Tank yapıyorsun, Alman tank veriyor. Ne yapacaksın yani? Ben bir yere işgal edecek halim yok. Ama vermiyor. Ne yapıyorsun? O buz topu için bile tank motoru alabiliyorsun. Aynı şekilde atak helikopteri yaptın. Amerika'dan motoru Amerika'dan alıyorsun. Pakistan'a ihraç edemiyorsun. Böyle yasal şeyler var. Gerçi çok ciddi savaşlarında yasayı kimse dinlemez ama karış zamanı mecbur. Bir de küresel sisteme uyum göstermek zorundasın. Uluslararası yasalar vesaire. Yani Rusya'nın altın ordusu var mesela. Altın ordunun tanıma gelenekleri var mesela. Kızıl Meydan'da Rus ordusu yürüdüğü zaman sanki Cengiz'in o Moğol ordusunun ruhunu taşıyormuş gibi hissediyorsun. Dolayısıyla bir Amerika'da savaşa girdiği zaman Rusya Amerika'yı dümdüz eder yani. Yani seyir işi hızının, ses hızının 10 katı yüzden seyir füzeleri var, nükleer füzeleri var. Şimdi anda denizaltı yapmış kendine giden denizaltı. Otonom denizaltı. Düşün, Amerika'nın 15 tane savaş gemisi var ama uçak gemisi var ama hepsini batırdıktan sonra bir anlamı yok. Çünkü bu nükleer enerjiyle çalıştığı için saat 10 sene dolaşsın kendi emirlerine doğrultusuna sahip müthiş bir teknoloji. Evet, askeri başarı niçin konuşuyoruz? Askeri başarı değil, askeri teknolojik başarı diğer teknolojik başarıyla getiriyor. Bugün Amerika'nın süper güç olması, askeri hakimiyetini sürdürme çabası. Bunun için bilime teknolojiye yatırım yapması. Bugün internet yine askeri amaçlar için geliştirmek, dünyayı refah seviyesini yükseltmeye devam ediyor. Tıpta da öyle.
Bilgisayar da öyle. Mesela İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler'i haberleşmede Enigma diye bir cihaz var. O cihazla Enigma diye bir cihaz onu haberleşiyor. Bunu çözmek lazım. Bir denizaltı ele geçiriyorlar. İngilizce bilgi işlem yani tüm Musa ileri onu çözecek bilgisayar yapıyorlar. Bilgi ele geçince Almanlar da bunu ele geçirdiğini bilmediği için Almanya'nın bütün hareketleri her şeyi çözüyor. Ruslarla birlikte. Bu sefer bilgi üstünlüğü ele geçince Almanya çöküyor. Rus, Japonya'da çok savaşçı millet teslim olmayan bir millet. Ama nükleer savaşı bombayla birlikte erken teslim ettik. Ya dünya korkularına geçti. Ama oradaki nükleerdeki o üstünlük Japonya'nın yenilmesine ne kadar savaşçı olsa bile teslim olmasına sebep oldu. Yani teknoloji, askeri teknoloji geliştirmek diğer teknolojileri de tetikleyen bir şey.